Bugün sizinle beli lastikli, yanı dikişsiz, çok şık bir pantolon dikeceğiz. Çok kolay ve pratik olduğundan emin olabilirsiniz. Üzerimdeki halini baştan paylaşıyorum ki ilginizi çekmesi için. Kanalıma abone olmayı da lütfen unutmuyorsunuz tabii bu arada ve yorum yazmayı da unutmuyorsunuz. Malzemelerinizi hazır edin. Biraz şimdi size kumaşımdan bahsetmek istiyorum. Pantolonu gösterirken Kumaş.com sayfasından almıştım. Viskon bir kumaş, çok beğenerek dikiyorum. O sayfanın kumaşlarını, malzemelerimi hazır ediyorum. Malzemelerim hazırsa işimin yarısı benim bitmiş demektir. Siz de ilk önce malzemelerinizi hazır edin. Kalıbımı ayarlıyorum. Kalıp dosyam benim her zaman böyle düzenlidir ve isimler yazılıdır. En uygun kalıbı buluyorum. Yanı dikişsiz, beli lastikli ve bol paça pantolon olacak. Lastik payı kalıbımın içinde. Kalıbımı kendim çok sevdiğim bir bol paça pantolonumun üzerinden çıkarmıştım. Kumaşımı kesime hazırlıyorum. Herhangi bir defosu var mı kontrol ediyorum. Delik var mı, yırtık var mı? Yok. Kenarlarını iğneliyorum ve kumaşımı düzeltiyorum. Düz boy ipliğini ayarlıyorum aslında bakınız. Bu iğneleme çok önemlidir. Kumaşınızın kenarını mutlaka iğneleyerek ayarlayın. Pantolon boyumu çiziyorum dik açı oluşturarak. Onu çizdikten sonra kalıbımı yerleştirmeye hazırım. Kalıbımı yerleştirirken tabii ki ilk önce dikkat ettiğim şey düz boy ipliğini ayarlamak oluyor. İlk önce belden yani yukarıdan aşağıya doğru ölçerek düz boy ipliğimi ayarlıyorum. Ölçümlerimi yapıyorum. Kalıbımı iğneliyorum ve emin olduktan sonra kesime hazır hale getiriyorum. 40 kere ölçüyorum, bir kere biçiyorum hanımlar. Bakınız bol bol iğneledim. Kaygan bir kumaş olduğu için ağırlık da koyabilirsiniz. Şimdi kesebiliriz. Keserken kenarlarının pürüzlenmemesine çok dikkat ediyoruz. 90 derecelik açılara ve kavisli dönüşlere dikkat ederek elimizi havalandırmadan kumaşımı kesiyorum. Bel lastiği kalıbın içinde demiştim. Lastik payı kalıpta. Kesimimi bitirdikten sonra iğnelerimi çıkaracağım. Ve pantolonumu birleştirmeye başlayacağım. Gördüğünüz gibi gayet basit bir kalıp. Size bu kalıbı da anlatacağım. Mutlaka anlatacağım. Merak etmeyin. Evet, iğnelerimi çıkardım ve kumaşımı yüzünden kestim çünkü desen yönü vardı. Tersinden kesiyoruz normalde biliyorsunuz. Desen yönü karışmasın diye yüzünden kestiğim için. Şimdi pantolonumu yüzü yüzüne gelecek şekilde kapatıyorum ve ilk önce 2 A dikişini birleştiriyorum. Ön ve arkayı birbirine iğneliyorum. Sadece A kısımlarını. Ben bunu ayrı ayrı overlock çekerek birleştirmeyeceğim. Bunda spor bir pantolon olduğu için birlikte çekeceğim overlocklarını. 4 iplik overlockla çekeceğim ama mutlaka düz dikişlerini de yapacağım. Arka ağın iğnelenmesi de bittikten sonra buraya ve arkaya overlock çekerek ilk birleştirmemi yapıyorum. Tabii ki iplerimi önceden ayarladım. Kumaşımda bir deneme yaptım. Onları uzun uzun size göstermiyorum. Bakınız mutlaka iğnelerimi çıkarıyorum ve overlock'umun bıçağına değmesine asla izin vermiyorum. Makinamıza çok zarar veriyor. Arkadaşlar çok zararlıdır. İğneleri çıkara çıkara overlock'umu çekiyorum. Overlock'tan sonra mutlaka böyle bir kumaş olduğu için yani örme kumaş olmadığı için ben işimi sağlama almak için düz dikiş makinesinde de mutlaka dikişlerimi dikeceğim. Ondan sonra ara ütülerimi elbette ki mutlaka yapacağım. Benim sıralamama göre eğer giderseniz rahatlıkla dikebilirsiniz. Zaten sıralaması da budur. Evet, overlock'umu kontrol ettikten sonra geçiyorum düz dikişe. Overlock'un kenarından bir de sağlam olsun diye düz dikiş dikiyorum. Bütün yaz giyeceğim, sağlam olsun. Dikişlerimi bitirdikten sonra alıyorum pantolonumu doğru. Ütünün yanına gidiyorum ve makine dikişlerimin üzerinden mutlaka düz boy ipliğini esnetmeden ütülüyorum.
Ütüledikten sonra pantolonumu şöyle bir masanın üzerine koyarak kontrol ediyorum. Bacaklarını açıyorum. İki ağı birbirine denk gelecek şekilde ilk önce A kısmından overlock'un biri bir tarafa yatırarak iğneliyorum. Niye öyle yapıyorum? Orada kalınlık yapmasın dikişim diye. Oradaki dikişin denk gelmesi de oldukça önemli. Buradan şimdi paçaya doğru, yani yukarıdan aşağıya doğru, daha doğrusu A noktasından paçaya ayrı olacak şekilde iğneliyorum ve bakın masanın üzerinde pantolonun bütününü görerek yapıyorum. Kucağıma almıyorum, yerde iki büklüm kıvrılmıyorum. Yukarıdan görebileceğim şekilde yapmak önemli. Ne olursa olsun kesimde ve dikimde yukarıdan aşağıya doğru yapmak da önemli. İğnelerimi yatay batırıyorum. Tabii ki makinalarını çekerken onları çıkaracağım. Acele etmeyin, iğneleyin. Acemiyseniz lütfen teyelleyin. Teyellemeden yapmayın bunları. Bakın elimle yerleştire düzgünce, hiç döndürmeden, düz boy ipliğini kaydırmadan iğneliyorum ve tam bu iç A kısmına, paçaya overlock ve düz dikiş yapıyorum. Şimdi burada bir şey anlatmak istiyorum. Overlock iplerimizi uzun bıraktığımız zaman hemen dibinden kesmiyoruz. Sağlamlaştırma yapmamız gerekiyor. Kalın bir yorgan iğnesine veya etamin iğnesine ipi geçiriyorum ve overlock dikişinin içinden yürütüyorum. Yürütüyorum ve öyle kesiyorum sağlam olsun diye. Çünkü ne olursa olsun eğer dibinden keserseniz mutlaka overlock dikişimiz bir süre sonra sökülüyor. Sökülmesini önlemek için böyle bir sağlamlaştırma yapmayı uygun buluyorum. Bu birkaç yöntemden bir tanesi sadece. Diğer yöntemleri de diğer videolarımda size inşallah gösteririm. İpimi kestim ve overlock'umu sağlamlaştırmış oldum. Şimdi düz dikişimi yapıyorum. Overlock'umu çektim iç paçalara. Overlock'tan sonra düz dikişimi diktim. Kontrollerimi yapıyorum. A dikişim denk gelmiş mi bakıyorum. Baktıktan sonra ne yapıyorum? Tabii ki mutlaka ütülüyorum. Yeniden düz boy ipliğine göre esnetmeden, ütümü sağa sola kaydırmadan düzgünce, güzelce tersinden ve yüzünden bir kez pantolonumu hem dikişlerinin üzerinden hem de kendisini ütülüyorum ki eğer bir hatam varsa bu aşamada görmek ve düzeltmek istiyorum. Şu an görünürde bir hata olmadığını da görüyorum. Ütümü bitiriyorum. Ütüyü fişten çekmeyi unutmuyorsunuz bu arada. Aceleyle çok yapıyor benim kursiyerlerimde böyle şeyler. Bakıyorum. Sonra tekrar güzelce ütüledim ve masama getirdim. Masamda kontrollerimi yapıyorum. Paçalarına bakıyorum. Beline bakıyorum. Şimdi sırada beline overlock çekmek var. Belini böyle açık haldeyken overlock çekeceğim ve size çok güzel bir lastik yöntemi anlatacağım. Birinci yöntem. Belimiz 4 parça. 1, 2, 3, 4. Biz bu 4'ün 3'ünü lastik ölçüsü olarak alacağız. Şimdi 1, 2, 3. Lastiğimizin ölçüsü 4 parçada 1 olacak. Yani 4'te 3, birini eksiltiyoruz. Ama ben günümüz lastiklerine çok fazla güvenmediğim için bunu böyle yapıyorum. Ama siz hani belli bir kişiye dikmiyorsanız, normal dikiyorsanız bu ölçüyle yapabilirsiniz. Bakın işaret alıyorum ve 1 santimde dikiş payını işaretliyorum. Oradan normalde keserim. Ama ben ikinci yöntem olan lastiği belimin etrafından geçirip belime göre ayarladıktan sonra 1 santim dikiş payı vererek işaretlemeyi ve kesmeyi daha doğru buluyorum. Diğeri de yanlış değil, doğrudur. Kime dikeceğimiz belliyse ve kişi yanımızdaysa eğer bu yöntemi kullanıyorum. Ama yani sipariş veya satmak için dikiyorsanız birinci yöntemi kullanabilirsiniz rahatlıkla. Lastiğimi ayarlıyorum makinede. Şimdi o lastiğimin üzerine zikzak dikiş yaptım. Hem önden hem arkadan tutacak ve sağlam olacak şekilde
Kalınlık yapmasın diye de üst üste bindirdim. Ve şimdi yerleştirmeyi gösteriyorum. Lastiğimi 4 eşit parçaya bölüp işaretlerimi koyuyorum. Böldüğüm o 4 eşit parçayı pantolonun 4 eşit parçasına denk getirerek iğnelemem gerekiyor ki eşit bir dağılım sağlayayım. 4'e bölerek yapıyoruz ama siz 8'e de bölebilirsiniz. İlk önce 4'e böleceğim. Daha sonra şimdi tecrübeli olanlar 4'e bölerek rahatlıkla lastik takabiliyorlar. Ama biraz daha acemiyseniz bu 4 işaretten sonra lastiğinize birer iğne daha takabilirsiniz. İlk önce bu 4 işareti pantolonun 4 işaretine bakın iğneleyerek nasıl denk getiriyorum. Dikiş yerlerine ve yan dikişlere lastiği iğneleyeceğim dikine. Onu oraya düzeltiyorum, lastiğimi kontrol ediyorum iğneledikten sonra. Bakın bütün malzemeler hazır olduğu zaman, elimizin altında olduğu zaman işimiz çok hızlı gider. Tam karşısındakini tam karşısına denk getiriyorum işaretli yerini. Burasını biraz yavaş ve uzun anlattım anlayabilmeniz için. Umarım sıkılmıyorsunuzdur. Bunu da iğneledim. Anlatımlı video az hocam, siz anlatmaya devam edin diyenler de çok oluyor. O yüzden ben anlatmaya devam ediyorum. Müzikli videolardan ben de bir şey anlamıyorum. Evet, burayı da iğneledim. Şimdi 4 eşit parçayı 4 eşit parçaya iğneledim. Böyle çekebilirsiniz makinayı. Yapabilirsiniz. Ama tam aralarına lastiği gerdirerek birer iğne daha takarak aynı benim yaptığım gibi işinizi daha sağlam yapabilirsiniz. Şimdi ben lastiğin kenarından makinede çektire çektire düz dikişle bunu birleştireceğim. İlk önce overlock'un kenarından lastiğin kenarına yapıyorum. Makinemin ışığı çok vurduğu için belli olmuyor gibi. Ama siz zaten daha önce de birçok video izlemişsinizdir. Arkadan ve önden çektiriyorum. Eşitliyorum, tutuyorum. İğnemi çıkarıyorum mutlaka. İğneyi çıkardığım yeri kaybetmiyorum, elimden bırakmıyorum ki lastiğimin eşit ölçüsü kaybolmasın diye. Şimdi hızlı hızlı dikeceğim. Sıkılmamanız için önden ve arkadan çektiriyorum. Lastiğimi tekrar bakın geldim durdurdum. Geldim durdurdum. Çektim. Ve sonuna geldiğimde orada bir sağlamlaştırma yaparak iğnelerimi de zaten çıkarmıştım. Sonuna kadar geliyorum. Görüyorsunuz, önden ve arkadan çektirerek birinci lastik dikişimi bitiriyorum. Gayet güzel ve eşit bir dağılım olduğunu kontrol ettikten sonra şimdi gene o 4 eşit parçamız vardı ya, o 4 eşit parçayı kıvırarak iğneleyeceğiz. İlk önce 4 yerini. Yani iğnelemeden lütfen yapmayın. Eşit olmuyor çünkü. Tabii önce iplerimi temizliyorum. Şimdi ilk o 4 parçayı kapatarak bakın bele doğru lastiğimi de yerleştirerek iğneliyorum. Orayı da aynı birinci lastik dikişi gibi çektire çektire makinamda dikeceğim. Siz 8 iğne de takabilirsiniz elbette ki. Evet, makinama geçiyorum. Bu şekilde çektirmem gerekiyor. Lastiği ışık vurmazsa güzelce göreceksiniz zaten. Gene çektire çektire bakınız. Diktim. İpim bitti. İpimi takıyorum. İp hep sonuna doğru biter biliyorsunuz. Lastiğimi çektim. Kontrollerimi yaptım. İplerimi temizliyorum tekrar. Aşama aşama ip temizleyin ve asla unutmayın. Gayet güzel bir bel lastiği oldu. Sıra geldi paçalara. Şimdi önce paça boyumu eşitleyeceğim. Bakın pantolonumu şöyle belinden ve A kısmından tutup katlayacağım. Ondan sonra masamın üzerine yerleştireceğim ve iğneleyeceğim. İğneledikten sonra dik açı oluşturuyorum. Cetvelimle çiziyorum ve paçayı eşitliyorum. Eşitledikten sonra paçaya overlock çekip 2,5 santimden iğneliyorum. İğneledikten sonra 2,5 santim kıvrıma payı vermiştim çünkü orada.
Düz dikişle makinamı çekiyorum, paçalarımı ütülüyorum. Kontrol yaptıktan sonra son kontrollerimi de yapıyorum. Son ütümü yapıyorum. Türkçem bozuluyor burada. Çok konuştum çünkü. Ütüledikten sonra şöyle bir bakıyorum. Tabii video ilerlemedi. Ben hala konuşmaya devam ediyorum. Ve pantolonumu görüyorsunuz. Buna son ütü ve son kontrol deniyor. Kalite kontrol de deniyor. Bir aksilik olmadığını görüyorum. Gayet şık, tam istediğim gibi bir pantolon oldu. Kalıbım da çok güzeldi zaten. Bir de üzerimde görelim. Değil mi hanımlar? Bence harika bir pantolon oldu. Eğer videolarımın devamını gelsin istiyorsanız ve anlatmamı istiyorsanız lütfen yorumlar kısmına yazın. Bakın lastik çok rahat. Abone olmayı unutmayın. Dikiş sınıfında kalın. Sizi çok sevdiğimi biliyorsunuz. Bu pantolonu dikerseniz Instagram'dan benimle paylaşın. Instagram'da da dikiş sınıfı olarak beni bulabilirsiniz. Sizi seviyorum. Hoşça kalın.